7 Kasım 1987'de Tunus'un o dönemki başbakanı Zeynel Abidin Bin Ali kansız bir darbeyle yönetime el koydu ve Tunus 31 yıllık diktatörü Hasan Bourguiba'dan kurtuldu. Bu Tunus için göründüğü kadar güzel bir haber değildi. Bin Ali sonraki 24 yıl boyunca Tunus'ta Bourguiba zamanlarını aratmayacak otoriter bir yönetimle hüküm sürdü. Otoriter liderlerin devrilmesi insanlık tarihinde pek olağan dışı değil. 20. yüzyıl boyunca birçok ülkede çeşitli yollarla diktatörler devrildi. Romanya'yı 24 yıl demir yumrukla yöneten Ceausescu, Portekiz'de Salazar, Mısır'ı 30 yıl yöneten Mübarek, Filipinler'de Marcos. Ama diktatörlerin devrilmesi ilk anda güzel bir haber gibi gelse de çoğunlukla iyi sonuçlanmıyor. Ortadan kaldırılmaya çalışılan merkezi güç ya başka bir kişiye geçebiliyor ya da tamamen dağılıp ülkede bir iç savaşa neden olabiliyor. 2011 yılında 24 yıllık diktatörünü deviren Tunus bu kalıbı kırmayı başardı. Çözmeye çalıştığı birçok sorunu hala çözememiş olsa da Tunus, Arap Baharı'nın en görünür başarı hikayesi. Çok sayıda ülkeye yayılan Arap Baharı protestoları birçok ülkede yeni diktatörlükler, iç savaş veya darbeyle sonuçlandı. Tunus bir istisna olmayı nasıl başardı? 1956'da Fransa'dan kurtulup bağımsızlığını ilan eden Tunus'u 2011 Ocağı'na kadar sadece iki lider yönetti. Habib Bourguiba ve Zeynel Abidin Bin Ali. Bourguiba bağımsızlık mücadelesinin önderlerindendi. Ama bir kez gücün tadını alınca otoriterleşti. Kısa sürede bir polis devletine çevirdiği Tunus'u 31 sene yönetmeyi başardı. 31 yıl sonra Başbakan Bin Ali, Bourguiba'nın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 1987 yılında yönetimi olaysız bir darbeyle ele geçirdi. Otoriterlik konusunda ise Bourguiba'yı aratmayacaktı. Bir yandan devletin baskıcı yapısını tamamen korumak istiyordu, bir yandan da ekonomik zorlukları aşabilmek. Bu yüzden özelleştirme politikalarına yöneldi. Ama bu süreç başka otoriter yönetimlerde de gördüğümüz gibi sadece rejim yandaşlarının zenginleşmesiyle sonuçlandı. Ekonomi büyüse de işsizlik ve yolsuzluk da arttı. Rejim yanlılarıyla halk arasındaki gelir farkı uçuruma dönüştü. Tunus'un yıllardır yaşadığı en önemli sorunlardan biri genç işsizliğiydi. Resmi rakamlar, üniversite mezunu işsizlik oranlarını 1999 yılında %4.7 ve 2009'da %21 olarak açıklamıştı. Ancak 2011 sonrası çıkan belgelere göre bu rakamlar aslında %22.1 ve %44'tü. Dünya ile teması olan üniversite okumuş Tunuslu gençlerin iş bulma umutları azaldıkça rejime olan öfkeleri arttı. Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen de öfkeli ve umutsuz bir genç oldu. Geçimini seyyar tezgahında meyve satarak sağlayan Muhammed Bouazizi'nin çok basit bir derdi vardı. Defalarca başvurmasına rağmen yerel yönetimden satış yapma izni alamıyordu. Satış izni olmadığı için polisler ve yerel görevliler tarafından sürekli rahatsız edilen ve rüşvet istenen Bouazizi'nin bunu kaldıracak bir maddi gücü de yoktu. 17 Aralık sabahı Bouazizi yine yerel yetkililer tarafından durduruldu, mallarını ve arkadaşından ödünç aldığı terazisine el kondu. Bir de üstüne bir yetkili tarafından tokatlandı. Bouazizi durumu konuşmak ve ürünlerini geri almak için yerel yönetim binasına her gittiğinde görüşme istekleri reddedildi ve eve her defasında eli boş döndü. Ekonomik zorlukların yarattığı hayal kırıklığı ve muhatap bulamamanın verdiği çaresizlik ona fazla seçenek bırakmamıştı. Belediye binası önünde kendini yakan Bouazizi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda hayat savaşı verirken yaptığı protestonun videosu ise Facebook'ta milyonlara ulaştı. Kısa sürede trend olan bu hikaye, önce Bouazizi'nin şehri olan Sidi Bouzid'e, ardından Tunus'un diğer şehirlerine ulaştı. Tunus'un başarısı üzerine bütün bölgeye adım adım yayılan bir protesto dalgasına dönüştü. Bütün bu protestoları ve nedenlerini Tunuslu bir girişimci olan arkadaşımız Hüsam Tüvil ile görüştük. Hüsam, protestolara bizzat katılmış bir aktivist. Bin Ali'nin istifası sonrası yürüttüğü demokratikleşme çalışmalarıyla Tunus'un kaderini değiştiren ve bununla Nobel Barış Ödülü almış ekibin bir parçası. Ona göre Arap Baharı protestolarına gençlerin bu öfkesi ve umutsuzluğu sebep olmuştu. People were saying that people are fed up, they want to start something new, the unemployment is very high, we are living in an extractive economy. The regime, or at least the friends of the regime, they actually own no less than 14 or 15% of the Tunisian economy. So slogans were "شغل حرية كرامة وطنية," which means basically work, freedom, and dignity. So work, freedom, dignity. These words, the slogans of the people. Tunus halkının artık bir devlet geleneğine dönüşmüş olan yolsuzluk, ekonomik sıkıntılar ve bu sıkıntıları baskı ve zorbalıkla bastıran polis devletine tahammülü kalmamıştı. Bin Ali protestoların önüne geçmek için ölümünden önce Bouazizi'yi hastanede ziyaret etti ve hemen ardından da köklü reformlar yapılacağını açıkladı. Ama artık çok geçti.
bir ay içerisinde istifa etmek zorunda kaldı. Tunusluların Yasemin Devrimi olarak adlandırdığı iktidar değişimi gerçekleşmiş, bölgedeki diğer ülke halklarına da ilham olmuş ve sonradan Arap Baharı olarak adlandırılan süreci başlatmıştı. 2011 yılında hızlıca geçici hükümet kuran Tunus, hem demokratik bir yönetim kurmakta kararlıydı hem de şanslıydı. Bin Ali'nin istifası sonrası karmaşadan radikal gruplar veya terör örgütleri faydalanamadı. Tunus sivil toplumu diyalog için bir araya geldi. Demokrasinin kalıcı hale gelmesi için gereken kurumları birer birer oluşturmaya başladılar. Her kesimden insanın bir araya gelerek oluşturduğu Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü, farklı görüşlerden siyasetçileri aynı masaya oturtmayı ve uzlaşı ortamı yaratmayı başardı. Bu kurum 2015 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Bin Ali'nin kendisine darbe yapmasından korktuğu ordu son 30 yılda kasti olarak zayıf bırakılmıştı ve siyasete karışma alışkanlığı da pek yoktu. Bu sayede hem protestolar hem de geçiş süreci silahlı müdahaleyle karşılaşmadan atlatıldı. Bir diğer şansları da ülkede yaygın bir etnik veya mezhep çatışması olmamasıydı. 2011'deki geçici hükümetten sonra 2014 yılında da ilk anayasasını kabul etti ve ilk bağımsız ve adil demokratik seçimlerini gerçekleştirdi. Hatta 2019'da ikinci seçimlerle birlikte iktidarın barışçıl şekilde değişimi bile gerçekleşti. Freedom House'un 2015 yılında düzenlediği özgürlük raporuna göre Tunus son 40 senede özgür statüsü kazanan ilk Arap devleti oldu. Bütün bu olumlu gelişmeler ve kurumlar Tunus'un sorunlarını henüz çözebilmiş değil. Basically, until now, we haven't witnessed like major economic reforms, just like maybe small reforms, but you don't really feel it even as an entrepreneur or as a person, just like very, very small reforms which don't really like solve your daily problem as a business owner or as a worker. The labor law has not changed. The commercial companies law has not changed. The foreign exchange law has not changed. Tunus'un ekonomik sorunları devam ediyor ve ülke hala genç işsizliğinde dünya ortalamasının çok altında. Demokratik seçimlerle göreve gelen koalisyon hükümetleri bu sorunların çözümünde yeterince hızlı ve etkili olamıyor. Tunus halkı çok uzun süredir devam eden problemlerle başa çıkmakta giderek daha fazla zorlanıyor. Sadece 2020 yılında 62 Tunus vatandaşı hükümeti ve çözülemeyen ekonomik zorlukları protesto etmek amacıyla kendini yaktı. And we cannot have democracy without taking into consideration that we need to create opportunity to people. If you give to people the possibility to vote, but they don't have the possibility to eat, you will lose the whole process, which is the case of Tunisia today. Devrim eski rejimi yıkmakla bitmiyor. Yeni düzen kurmak sancılı bir süreç. Demokrasi kültürünün bir toplumda oturması da zaman alıyor. Direnişin üzerinden 10 yıl geçse de sancıları sürüyor. 2021 Tunus'u hala Muhammed Bouazizi'nin hak ettiği adaleti ve refahı sunamıyor. Ama yine de bugün Bouazizi gibilerin Tunus'ta çok daha fazla söz hakkı var. They have more political freedom, they can criticize the government and they don't face unlawful arrests. Önünde zorlu bir yol, emekleme döneminde bir demokrasi ve çözülmesi gereken ekonomik zorluklar var. Ama Tunus şu ana kadarki demokratik kazanımlarıyla Orta Doğu'daki halkların ilham kaynağı ve Arap Baharı'nın belki de en başarılı demokrasi hareketi. Her şeye rağmen Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen Tunus bir başarı hikayesi. Serimizin 3. videosunda bambaşka bir kaderle karşılaşan Mısır hakkında konuşacağız.